Evet arkadaşlar, saatimiz 21.00 ve beni yakından tanıyorsanız bizim eğitimlerimiz, söyleşilerimiz hepsi tam zamanında başlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün gelenler sizleri gönülden kutluyorum çünkü gerçekten çok özel bir söyleşiye geldiniz. Sevgili Hülya Mutlu ile beraber olacağız arkadaşlar. Yani Hülya'yı nasıl anlatayım bilmiyorum ama eğitim camiasındaysanız Hülya Mutlu bir markadır. Bildiğiniz Türkiye'nin yerli, yabancı bütün devlerine eğitim verir ama eğitim vermez. Hayatlara dokunur. Ama bu eğitim markalığından benim için çok daha özel bir yeri var. Hani hepiniz hayatınızda kalbi güzel, gönlü güzel, yanında kendinizi iyi hissettiğiniz, onunla sohbet edip ayrıldıktan sonra daha iyi hissettiğiniz, gerçekten ilham alıp yanından ayrıldığınız insanlar var ya, Hülya benim için öylesine özel insanlardan biri. O yüzden iyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın. Sevgili Hülya, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Ziya. Sözlerin bana gerçekten çok iyi geldi. Söylediğin her şey bence senin kendini tanımlıyor. Ne görüyorsa insan kendinde olandan görüyor diyeyim. Var ol. Karşılıklı birbirimize iyi geliyoruz, öyle diyorum. Yoğun programım vardı, buna rağmen kabul ettin, beni kırmadın. Tekrar bu anlamda burada gelen herkes adına gönülden teşekkür ediyorum. Hülya'cığım, bugün konumuz psikolojik sermaye. Yani herkes bir tavsiye istiyor, özellikle yatırım tavsiyesi istiyor. Ve senin de en büyük verdiğin yatırım tavsiyesi bu. Nedir bu psikolojik sermaye? Yani bir açar mısın rica etsem? Tabii. Öncelikle akşamın bu saatinde bizi dinlemek, izlemek, bir şeyler öğrenmek üzere buraya gelen bu Hazirun'u büyük bir saygıyla selamlamak istiyorum. Çünkü bunu hak ediyorsunuz. Bu saatte gelişimle ilgili bu kadar hevesli olmak hakikaten çok ayrıcalıklı bir durum. Psikolojik sermaye mevzuna gelince benim ikinci kitabımın adı bu bir yatırım tavsiyesidir. Psikolojik sermaye. En yalın şekliyle şöyle anlatabilirim. Geleneksel psikoloji hastalıklarla ilgilenir. Yani depresyon, ondan sonra obsesif kompulsif bozukluklar, şizofreni, ondan sonra ve paranoid hezeyanlar. Yani çeşitli bilumum işlev bozukluğu dediğimiz ruh sağlığına yönelik konularla ilgilenir. Ve amacı şudur: seni eksiden alıp sıfıra getirmek. Ama pozitif psikolojinin bambaşka bir derdi vardır. Pozitif psikoloji seni sıfırdan alıp 5'e, 10'a, 100'e götürmeye çalışır. Ve psikolojik sermaye konusu pozitif psikolojinin bir konusudur. Şöyledir, 4 tane bileşenden oluşur. Duygusal dayanıklılık, umut, iyimserlik ve öz yeterlilik. Ve bu dördünü de ben aslında yatırım tavsiyesidir derken birer kasa gibi görüyorum. Her birine yatırım yapmamız gerekiyor. Psikolojik sermayesine yatırım yapan insanlar hayatın hem celalli hem cemalli zamanlarını böyle bilgece, kemalat sahibi bir şekilde aşarlar. Düşerler ama yeniden nasıl kalkacaklarına dair kendi kaynaklarına başvuru yapmayı da bilirler. En yalın haliyle psikolojik sermaye bir koruyucu tıp gibidir. Aslında biraz sizin yaptığınız işle de ilişkilendirebilirim. Yani kullandığımız pek çok şey, ilaç dışındaki takviyeler vesaireler niçin? Hasta olmamak için, daha güçlü bir bağışıklık sistemi için. Yani psikolojik sermaye de ruhun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek üzere bazı iç yetkinliklerimizi geliştirmeyi merkeze alan birtakım yetkinlikler setidir diyeyim sevgili Ziya. Harikasın. Arkadaşlar benim de hayatım ticaretle geçti. İşte üniversiteden sonra Dubai'de şirket yönettim. Bayer'de ülke müdürlükleri yaptım. 13 yıldır kendime ait dış ticaret firmam, akademim var. Hep ticaretle geçiyor hayatım. Ve ticaretle ilgili insanlarla oturduğumda ilk şeyin hep arayışın sermaye olduğunu söylüyorlar. Evet, haklısınız. Ama onlara ben de diyorum ki ilk aradığınız maddi sermaye değil, psikolojik sermaye olsun. Bakın, etrafımda çok beyaz yaka var. İşte girişimci olayım mı? İlk söylediğim tavsiye ne biliyor musun? Psikolojik sermayeni yönetemiyorsan girişimci olma. Bir girişimci psikolojik sermayesini yönetebilmeli. Arkadaşlar, dayanıklılık. El alem hayal katili örgütüne rağmen karınıza, kocanıza, kankalarınıza, sevdiklerinize, eş dosta. İki, öz yeterlilik. Ben yapamam ki, ben edemem ki, mıy mıy mıya gerek yok.
umut. Sürekli olmayacak, yapamayacağım değil, tam tersine umut. Dolayısıyla arkadaşlar gerçekten psikolojik sermaye çok ama çok önemli. Parasal sermayenizden bile daha önemli. Hülya'cığım şimdi dördü de birbirinden ayrılmaz da hani tavuk mu Evet. yumurtadan filan. Sen hani bu dördünden adım adım başlayalım. Senin için bir numara hangisi bu dördünden? İstersen şöyle yapalım mı? Ben hemen minik bir test gibi bir şey yapayım. Dördünü de daha etraflıca anlamak için. Çok Ondan güzel sonra olur. yavaş yavaş her biriyle ilgili başlarız. Şimdi sevgili dostlar, öncelikle 4 tane soru soracağım. Bakalım kaç tanesine evet diyorsunuz. İlk sorum, psikolojik sermayenin ilk boyutuyla ilgili öz yeterlilik. Kendi yeteneklerinize ve güçlü yönlerinize ne kadar güveniyorsunuz ve bir zorlukla karşılaştığınızda ben aşarım ya diyor musunuz? Evet mi? Arkadaşlar Hayır. 10 üzerinden puanlayın. 10 kesinlikle aşarım. Bir hayatta aşamam derseniz. 1 ile 10 üzerinde bir puan verin. Evet. İkincisi, gelecekle ilgili net misiniz? Yani hayalleriniz, hedefleriniz, nereye ilerleyeceğiniz tam belli mi? Ve umudunuzu önemli olan şu, en zor zamanlarda bile koruyabiliyor musunuz? Bu umut bileşeniyle ilgili ikinci sorum. Üçüncü soru, genellikle kafa yapınız nasıldır? İyimser, olumlu, en kötü giden şeyin içinde bile ya bunun da şöyle bir iyi tarafı var diye bakabiliyor musunuz? Son soru ise hayatın türbülanslı zamanlarında stresli ve zorlayıcı bir deneyim yaşarken düşsem bile biraz yerde kalabilirim, evet, ama ben yeniden ayağa kalkarım diyebiliyor musunuz? Bu 4 tane soruyla ilişkilendirebiliriz. Ve bunların dördüne de evet verdiyseniz ne mutlu. Güçlü bir psikolojik sermayeniz olduğuna dair bir işaret göstergesi. Belki biraz daha şimdi Ziya senin dediğin gibi alt boyutları üzerinden gidelim. Duygusal dayanıklılıktan başlayalım. Mesela herkese şöyle bir sorayım ben. Geçmişe doğru hayatı bir tarayın ve hayatınızın en zorlu deneyimini bulmaya çalışın. Hani gerçekten çok zordu, çok strese girdim, atlatması çok güçlü dediğiniz bir olayı hatırlayın. O olay üzerinden gidebiliriz. İşte böyle olaylar neler olabilir? Belki biraz böyle bunları çeşitlendirebiliriz de. Öncelikle duygusal dayanıklılık şu değil. Çok güçlü olmak, hiç düşmemek, hiçbir şekilde kırılgan olmamak, her ne olursa olsun duygularını belli etmemek vesaire değil. Duygusal dayanıklılık, aslında hayatın çalkantılı anlarında bile rotada kalabilme becerisi diye tanımlayabiliriz ve büyük stres ve değişim dönemlerinde aslında adaptasyon becerisi de diyebiliriz. Bu, bazı olaylar söyleyeyim, hepimizin başına gelmiş olabilir. Örneğin şu dönem mesela acayip bir hiperenflasyon var. Dolayısıyla çok büyük bir ekonomik sıkıntı var. Böyle ekonominin türbülanslı zamanlarında duygusal dayanıklılığa, çok ihtiyaç olur. Hele girişimciyseniz, kendi işinizi yapıyorsanız çünkü her ay tıkır tıkır yatan bir maaşınız yok. Dolayısıyla böyle dönemler ya da mesela çalışıyorsunuz, maaşlı çalışıyorsunuz. Birden insan kaynaklarından davet ettiler ve dediler ki, "Teşekkür ederiz. Biz bu kadroyu kapatıyoruz. Haklarınızı ödeyerek vedalaşalım. Al sana duygusal dayanıklılık." Ya da mesela bütün ülkenin, sarsıldığı neredeyse 3. yılına gireceğiz. 6 Şubat depremi, yani büyük afetler, kolektif duygusal dayanıklılık gerektiren olaylar da, yine bu kategoridedir. Ya da, işte, yaşadığımız çok ağır, bir hadiseydi, pandemi ya da mesela duş alıyorsun, eee, pat diye hemen de eline bir kitle geliyor. "A!" diyorsun, "Bu sertlik ne? Ben hemen bir doktora gideyim." Doktora gidiyorsun, ultrason, mamografi, a, bir bakıyor kanser tanısı alıyorsun ve bir tedavi süreci başlıyor. Ya da bir gün çocuğun okulundan öğretmen arıyor, diyor ki, çocuğunuzda öğrenme güçlüğü tespit edildi. Yolunuz uzun. Veyahut da nedir? Evliliğe ramak kala bir bakıyorsun, nişanlın seni terk ediyor. Bebeğin anne karnında doğmasına 2 hafta kala bir bakıyorsun anne karnında ölmüş. Tabii ki ben söylerken bunları siz de "Ay, Allah korusun, Allah ko" Elbette Allah korusun ama her türlü, zorlayıcı deneyimde insanlar için bunlar oluyor. Ya da ben hep mesela zorlayıcı deneyimler üzerinden gittim.
Başka bir şey söyleyeyim sevgili Ziya. Olumlu yaşam olayları da duygusal dayanıklılığın test edildiği dönemlerdir. Mesela evlenmek kendi seçimimizdir. Ancak bir düzen ve sistem değişikliği, terfi almak, aniden çok paraya, üne kavuşmak, veyahut da işte ne olabilir? Şehir değiştirmek, ülke değiştirmek, iş değiştirmek. Düzenin değişiyor ve senin yeni bir düzene yeniden adapte olman gerekiyor. Onun için duygusal dayanıklılığı sadece zorlayıcı yaşantılarla başa çıkmak değil, bir anda kimliğimiz, sistemimiz, düzenimiz değiştiğinde benliğini ve tavrını koruyabilme hali de diyebilirim. Böyle tanımlayabiliriz yani duygusal dayanıklılığı. Yok, çok güzel bir açıklama oldu. Arkadaşlar bakın şunun altına bir daha çizeyim. Duygusal dayanıklılık hiç kırılmamak, hiç bilmem ne değil. Hepimiz kırılıyoruz. Hepimiz insanız. Hülya da kırılıyor, ben de kırılıyorum. Tabii ki güçlüdür biz ama işte buradaki benim sihirli kelimem Hülya, sen ne kadar katılırsın bilmiyorum. Rağmen. Ona Evet. rağmen devam edebilmek arkadaşlar o kadar sihirli bir kelime ki bakın. Eğer, bakın bir grup eğerci. Eğer şu olursa ben de şunu yapacağım. Hayat eğerlerle geçmiyor. Hayat rağmenlerler. Depreme rağmen. İşte nişan yüzüğünü atmasına rağmen, işten kovulmanıza rağmen, en yakınlarınızın destek olmamasına rağmen işte dayanıklı kalabiliyor musunuz? Özellikle burada çok girişimci var arkadaşlar. Gerçekten en kilit noktalardan biri bu dayanıklık. İkinci kısma geçelim. İyimserliği konuşalım ama iyimserlik de Hülya çoğu Ziya insan istersen şey sorsana bir arkadaşlara. Söylemek isteyenler mesaj kısmına. Tam da bu aralar böyle yaşadıkları güncel stresler, duygusal hani şey de güzel oluyor. Kim ne yaşıyor, ne oluyor böyle bir onları duygusal olarak bu dönemde ne imtihan ediyor? Bir yazsalar Evet, güzel mesela şu olmaz an mı? neye rağmen, o sizin rağmeniniz ne? Ne zorluyor duygusal olarak şu an bir çete bir yazar mısınız? Arkadaşlar biliyorsunuz firma ismi vesaire filan hiç o tarz şeyler konuşmuyoruz. Evet, ekonomik sıkıntılar var. Evet. Şimdi Evet. herkesten bir şu dönemki rağmenleri, okul Okul masrafları, masrafları evet tam da gerçekten evet bu bu dönemde. dönem Maddi maddi zorluklar zorluklar, ADHD tespiti, borçlar, geçmiş anlayışsız iş olsun. arkadaşları, ülkenin durumu, Evet, oğlum cezaevinde. Allah kızımın yardımcısı sağlık olsun. problemi, Covid hastalığı, borçlar, sınav süreci, hem işi hem sevgiliyi ilişkiyi bitiriyor. Komple reset çekmişsin. Öyle anlıyorum. Evet. Yemeği sevmeme rağmen diyete başlamak güzel. Oğlunun cezaevisi, parasal, enflasyon, hukuk çıkmazı, kızımla Hı. ilişkim, Her şeye liyakatsizlik, karışan kayınvalideye rağmen sizi o kızımın Zülfiye Hanım bunalımı, türü bir kayınvalide var demek ki. emekli olduk yarı yarıya düştü maaş, savaşa rağmen hedeflere odaklanabilmek. 16 yıldır işten ayrılmaya rağmen. Rağmen evet. Yangınlar, evet, çok canımızı yaktı. Birazdan onlardan bahsedecektim. Hazır şu an yangını söylediniz arkadaşlar. Burada hemen ufak bir araya gireyim. Önce bir slide paylaşayım izninizle. Tım. Nerede şeyim? Evet. Arkadaşlar sevgili Hülya'nın 3 tane kitabı var. İlki iletişimle ilgili çok iyi bir kitaptır. Tam üstüne bastın. İş dünyasında iletişim. İkinci kitabı Psikolojik Sermaye. Sana çok iyi gelecek. Ve Hülya Psikolojik Sermaye kitabının bütün gelirlerini deprem mağdurlarına bağışladı arkadaşlar. Bir kuruş bile kazanmıyor. Ve son kitabı, bunu da konuşacağız. İşte bunu da Umut'ta konuşalım istiyorum. Sana iyi gelecek. Muhteşem bir kitap. İçinde çok güzel hikayeler. O konuyla ilgili yani ilk kez duyduğunuz birçok hikaye göreceksiniz. Çok gerçekten çarpıcı olacak. Sonra özlü sözler, sonra öneriler, uygulamalar var. Her konudan sonra gerçekten hepinize iyi gelecek. Ve bu kitabı da arkadaşlar yangından sonra yeşil bir dünya için yine bütün gelirleri bağışladı. Dediğim gibi kalbi güzel, gönlü güzel derken sözde demiyorum, özde diyorum. Hülya'cığım sen de en azından burada yönlendirme yaparsan sevinirim. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Eksik olma. Ziya ben burada şeye çok inanıyorum. Dünya
Her zaman zorluklar içindeydi. Şu dönemde yine zorluklar var. Bir sürü olaylar oluyor. Bütün bu olaylar bizlerin ruhlarında derin yaralar açarken, "Ya, acaba ben ne yapabilirim, benim elimden ne gelir?" diye, sormanın çok ama çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve ben de bu, kitapları birer etki projesine dönüştürme, o açıdan, önemli bir sorumluluk. Sizler de inşallah, özellikle son kitabımla orman yangınlarından sonra küçücük gibi görünse de yeniden Yeşil Türkiye için, katkı sunarsanız çok mutlu oluruz. Şimdi ben biraz duygusal dayanıklılığı, bıraktığımız yerden devam ettirelim istiyorum. Nasıl artırabiliriz? Şimdi o çok, önemli bir şey. Duygusal dayanıklılığı nasıl artırabiliriz? Bu bir, yaşam tarzı düzenlemesi gerektiren bir şey. Ben birkaç tane böyle bütünsel şey söyleyeceğim. Öncelikle, gün ışığı bize çok iyi geliyor. Yani doğada, vakit geçirmek, yürüyüş yapmak, sedanter yaşamdan uzaklaşmak çok önemli. Bizim bir hocamız şöyle derdi: Sisin içine girdiğinizde sizi sisten yine sis kurtaracak. Bak sis. Nedir? Sisin ilk, şeysi spor. Yani hareketsizliği bırakacağız. Sisin iyisi ibadet. İbadet kısmında dua edebilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, namaz kılabilirsiniz, yoga yapabilirsiniz. Yani sizin inancınız, sizin, geleneğiniz, sizin yaşam tarzınız hangi ritüele izin veriyorsa, yani biraz duygusal dayanıklılığı artırmak için dinginleşmek ve belki manevi derinlik kazanmak, bir miktar kemalat sahibi olmak gerekiyor. Sisin üçüncü S'si ise sanat ve edebiyat. Şimdi burada biraz böyle, birkaç örnek vermek istiyorum. Ya, ben, sanata, edebiyata ilgi duyuyorum. Bir müzikle uğraşmak, bir şiir yazmak, emm, sanatın herhangi bir dalını, şubesini üreticisi olarak illa, meşgul etmek değil, tüketicisi olarak da ve, sanatla uğraşan kişi duygusunu da regüle eder. Geçenlerde benim çok sevdiğim bir, şiiri vardı Mehmet Akif Ersoy'un. Geçenlerde aklıma geldi. "Gece" şiiri diye. Orada şimdi Mehmet Akif Ersoy çok büyük bir vatansever, istiklal şairimiz. Aynı zamanda, çok derin bir Allah inancı olan insan. Şimdi bu şiirinde birazdan size, aklımda kalan, bir kısmını okuyacağım. O şiirde Mehmet Akif Ersoy duygusal dayanıklılığının çok sınandığı bir dönemden, Kurtuluş Savaşı yıllarından geçerken çok sevdiği yaradanına adeta isyan ediyor. Ama niye isyan ediyor? O duyguyla başa çıkabilmek için o sanatı kullanıyor. Bakın, şöyle diyor, hatırımda kaldığı kadarıyla. "Ya Rab, yok mu bu uğursuz gecenin sabahı? Mahşerde mi görecek bu biçareler felahı? Biz senden nur istiyoruz, sen bize yangın gönderiyorsun. Yandık Allah diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun." diyor. Şimdi o dönemin ızdırabını bu kadar güzel anlatırken ama bir yandan da bu isyanı bastırmıyor. Şimdi duygusal dayanıklılığa en kötü gelen şey şudur: güçlü olmaya çalışmak, duyguyu görmezden gelmek, bastırmak, yok saymak. O yüzden sanat çok önemli. Bununla birlikte sis formülüne ben bir i daha ekleyeyim. Si olsun. İlişkiler. Yani zor zamanlarda özellikle kişiler arası psikoterapinin çok güzel bir yaklaşımı vardır. Depresyon varsa ilişki yoktur, ilişki varsa depresyon yoktur denir. İlişkiler bize çok iyi gelir. Şimdi Ziya, ilişkilerle ilgili bir soru soracağım. Çok sevdiğim bir soru, sen de düşün. Evet. Sevgili arkadaşlar, bir yıllığına bir yumurtaya dönüştürüleceksiniz. Bir yıl yumurtasınız. Yumurta nedir? Çok kırılgan. Yani düştüğü anda kırılır. Şimdi, ve bir yıl boyunca sizi birine emanet edecekler, tamam mı? Ve bu kişinin sizi asla düşürmemesi, kırmaması, kaybetmemesi, incitmemesi, gerekiyor. Emm, Bu kişi kim olur sizin hayatınızda? Bir yıl boyunca asla kırmadan beni muhafaza eder, ben ona güveniyorum dediğiniz kişiyi bir mesaj kısmına, yazın bakalım. Ziya,
Yumurta olsan seni kime emanet edelim? Kim seni taşır? Bak, İlginç, bunu düşünmem lazım. Yumurta bunu bir olacağım düşün. ve bir yıl boyunca beni kırmayacak. Evet, asla, yani bütün dikkati Vallahi. sende olacak. Ay, Ziya'ya hiçbir şey olmaması lazım. Ziya benim canım, her şeyim deyip seni şey yapacak. Bak, Eşim, İlk annem. aklıma şu geldi. Hı hı. Ben kimi bir yıl kırmadan muhafaza edebilir miyim? İlk açıkçası bu aklıma geldi ve Evet. korktum. Yani kolay bir şey Korkulur. değil. Çok zor bir şey. Bak, çok zor bir soru bu. Şimdi ben bunu düşündüm. Benim aklıma ilk annemle Başar geldi, tamam mı? Aynen, ilk Sonra ben annem geldi evet. direkt. Şimdi Ziya, sonra ben Başar'a sordum. Dedim ki, "Sen" dedim, "yumurta olsan kim seni taşısın?" dedim. O da dedi ki, "Ya" dedi, "herhâlde annem." dedi, tamam mı? Ben de dedim ki, "A!" dedim, "Beni düşünmedin mi?" dedim. "Ben" dedim, "şey düşünmüştüm." dedim, "Annemi ve seni düşünmüştüm." dedim. O da dedi ki, "Şimdi ben çok sakar biriyimdir, tamam mı? Onu düşürürüm, kaybederim, kırarım, unuturum falan filan böyle. Dikkatim biraz dağınıktır." "Vallahi" dedi, "düşündüm de" dedi, "sen bir yerde düşürürsün." dedi. Benim kafam çok risk bazlı gittiği için. Yani velhasılı kelam bu bir metafor ama, işte, duygusal dayanıklılığımızın özellikle test edildiği dönemlerde böyle insanlar tarafından sarılıp sarmalanmaya, güvende olmaya, sevilmeye gerçekten çok ihtiyacımız oluyor. O yüzden şu dönemlerde birbirimize daha fazla ihtimam gösterelim, daha çok sarılalım, sevdiğimizi daha çok söyleyelim, takdiri, taltifi, iltifatı biraz bollaştıralım. İnsanın ruhu insanda, dinlenir. Biz biraz birbirimize yabancılaştık ve, ilişkilerimizi ekranlara yutturduk, ekranlara kaptırdık. Oradan geri, alalım. Hayatın estetiği de kayboldu, diye düşünüyorum. Yani bu teknolojik oyuncaklar bize, ve birbirimize yabancılaştırdı. Hülya, tam da bu noktada arkadaşlar, sana iyi gelecek kitabı tabii ki takdir edersiniz ki ben imzalı versiyonunu aldım arkadaşlar. O kitaptan bakın, sadece bir bölüm okuyacağım. En azından kitabın içinde neler var. Konu başlığı dinle. Muhtemelen şu ekranda beni yakından tanıyan herkese verdiğim en önemli tavsiye budur. İletişim becerinize yatırım yapın. Bunun da birinci becerisi dinlemeyi bilmek. Kitaptan şimdi çok kısa bir bölüm, işte o bölümün hikayesini okuyorum. İki eski dost bir akşam deniz kenarında bir mekanda buluştu. Arkadaşlardan biri hayatında büyük kayıplar yaşamıştı. Zor zamanlar geçiriyordu. Diğeri dostunun derdini bildiği için ona nasihat vermek ya da çözüm sunmak yerine sadece yanında oturmayı seçti. Saatler geçti. Ancak tek kelime konuşmadılar. Dalgaların sesi, içlerinden geçen sözcüklerden daha da güçlüydü. Vedalaşırken dertli olan dostunun elini tuttu ve gözlerinin içine bakarak şunu söyledi: "Seninle oturmak içimdeki ağırlığı azalttı. Ne güzel bir sohbet." Bazen konuşmak değil, sadece birinin varlığı bile şifadır. Yol boyu ikisi de eve giderken bu anları düşündüler. İşte arkadaşlar, böyle böyle o kadar özel, belki de bu hikayeyi ilk kez duydunuz. Arkasından bununla ilgili farklı farklı isimlerin özlü sözleri var. Mesela bununla ilgili Jose Saramago'nun Körlük kitabından bir anekdot var. Öyle anlar var ki sözcükler bir işe yaramaz. Şu anda ağlayabilmeyi, her şeyi gözyaşlarımla söylemeyi, anlaşılmak için sözcüklere başvurmak zorunda kalmamayı ben de çok istiyorum. Bakın ne kadar güzel anlatıyor. Arkasından arkadaşlar uygulama var. Gerçekten dinlediniz mi? Şimdi gelin bakalım, uygulamada ne kadar iyisiniz bir bakalım. Şimdi yukarıdaki hikayeyi dinleyip ne kadarına gerçekten anlattıklarınızı bir fark edelim. Doğru, yanlış ya da bilinmiyor. Bakın D, Y, B yazmanızı istiyorum. Dostlar sıcak bir kahve içerek sohbet ettiler. Doğru mu, yanlış mı, bilinmiyor mu? Yazın chat kısmına. Evet. Buluşma sırasında rüzgar esiyordu. Doğru mu, yanlış mı, bilinmiyor mu? Arkadaşların ikisi de kadındı. Bakın bunu söyledim. Bakalım kim buldu? Üzgün olan kişinin psikolojik sorunları vardı. Oturdukları yerde dalgaların sesi duyuluyordu. Sessizce tam 2 saat oturdular.
Dostlardan biri diğerine sarıldı ve bu sessizlik bana iyi geldi dedi. Buluşmadan sonra ikisi de eve yürüyerek döndü. Arkadaşlar şimdi yazıyorsunuz ama içten içe kaçını gerçekten %100 bilerek yazdınız, kaçını salladınız? Katkı sağlamak ister misin Hülya'cığım buna? Evet, hiçbiri bilinmiyor diyenler var Ziya. Senin eğitimine Evet. katılanlar. Bunların tamamı bilinmiyordu arkadaşlar. Evet. Tamamı bilinmiyordu. Dolayısıyla bazılarına doğru, bazılarına yanlış yazdıysanız bilin ki dinlemedik. İşte kitapta böyle muhteşem hikayeler, muhteşem özlü sözler ve farkındalık soruları ve uygulamalar var. Arkadaşlar hemen girin alın. Yeşil bir dünya için bakın. Hülya bir kuruş kazanmayacak. Çok güzel hikayeler var. Ve hikayeler kadar hayatımıza farkındalık katan hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın bir sunumdan çıkalım. Aklınızda kalan tek şey hikaye oluyor. Bir eğitimden çıkın. Aklınızda kalan tek şey hikaye oluyor. Çocukluğunuzda neyi hatırlıyorsunuz? Hepimiz Keloğlan'ı hatırlıyoruz. Hepimiz prensesi işte neydi o ayakkabısı çıkan şeyi hatırlıyoruz. Bakın hep hikayeleri hatırlıyoruz. Birçok şeyi unutuyoruz. O yüzden mutlak ama mutlak alın. Kendinize aldıysanız da bir arkadaşınıza hediye etmek için alın arkadaşlar. Çok ama çok güzel bir kitap. Bunu da bu arada söyleyeyim. Ziya az önce biri çok komik bir şey yazmıştı ya. Onu okudum da söylemeden geçemeyeceğim. Ne Diyor yazdı? ki ben diyor tabii ki anneme emanet edilmek isterim. Hanıma emanet etseler diyor bırak korumayı benden bir de menemen yapar diyor. Çok iyi değil mi? Menemene kadar da gider. Ben eşim ilk geldi annem ve eşim diyecektim. Aynı senin sebepten Hülya. Benim eşim de sakardır. Bir anda ayağını çarpar bir anda kırar. Dedim arada kesin kaynarız. Art niyetli değil ama yanlışlıkla kırılırım. O yüzden sayamadım. Evet. Evet. Şimdi gel burada iyimserliği konuşalım. Çünkü çoğu insan iyimser olmayla polyanlacılığı karıştırıyor. Hmm. Yani ay ne güzel, ay harika falan. Bana da kim sorsa ne zaman nasılsın dese ben güneş gibiyim derim. Gerçekten de öyle hissederim. Ama polyanlacı değilim. Nedir bu iyimserlik? Yani bu polyanlacılıkla aradaki ince çizgi nedir? Hmm. Ben kitabı koymuştum diye hatırlıyorum herhalde ya. Veysel, Aşık Veysel'in bir anekdotu. Şimdi Aşık Veysel'in hikâyesini bilenler bilir. Üstad 2 gözünü farklı zamanlarda kaybediyor. Birini su çiçeği, ondan sonra öteki gözünü ise diren batması sonucu 2 yıl arayla kaybediyor. Sonra biliyorsunuz, hikâyeyi bilenler, babası çok ilgili bir baba ve, onun o müziğe olan, yatkınlığını, görmezden gelmiyor. Neyse bir gün bir gazeteciye röportaj veriyor ve gazeteci soruyor. Diyor ki "Kör olmamayı ister miydin?" diyor. Aşık Veysel diyor ki "Vallahi hiç istemezdim. Çünkü" diyor, "kör olmasaydım çok çok sivri alana çoban olurdum. Ama ben kör oldum, Veysel oldum." İyimserlik tam olarak bu. Yani başımıza gelen musibetlerin dahi nimet tarafını görebilme becerisi. En zor olayların içinde bile elimden bunlar gitti yerine "Bir dakika ya, elimde bir sürü şeyler var daha." Yani bazı insanlar şu kabiliyetlerini yitiriyorlar. Valla bakıyorum da iyi de hiçbir şey yok. Ya nasıl hiçbir şey yok? İşte şu an ekranın başındasın, görüyorsun, duyuyorsun, işitiyorsun, kokluyorsun. Organların tıkır tıkır çalışıyor. Yan odada belki eşin var, evladın var. Bir şekilde hayattasın yani hayat devam ediyor. İyimserlik, zorluk yaşadığında bunun kalıcı olmadığına inanma. Sahip olduğun şeylere dair çok derin bir şükran duygusu içerisinde olma. Çözümsüzlükten ziyade, "Ya, evet, bu zor bir dönem ama bu geçecek, bunu nasıl hallederiz, nasıl çözeriz?" diye bakmak. Yani biraz daha olayları pozitif perspektifinden ele almak ve bu o kadar önemli bir beceri ki sağlığımızı da koruyor. İyimser insanların bağışıklık sisteminin çok daha güçlü olduğu, ağrı toleranslarının çok daha yüksek olduğu, kardiyovasküler rahatsızlıklara, kanser gibi hastalıklara yakalanma ya da yakalanırlarsa, yakalanma ihtimalleri düşük, yakalandıklarında da daha hızlı sıhhatlerine kavuşuyorlar. Ve olumlu cümleler kurarlar. Yani bir kurban psikolojisinde değildir. "Ben şanssızım, değersizim, işte İstanbul şöyle, bu iş böyle, çok zor. Ulan ne biçim bir döneme denk geldik, her şeyin kötüsü de bizi buldu." Böyle kelimeler, böyle cümleler ağızlarından dahi, çıkmaz iyimser insanların.
Ve iyimserliği geliştirmenin çok basit bir yöntemi var. Tek bir yöntem söylüyorum. Mütemadiyen şükredeceksin. Ancak şöyle, bu bazen vasata razı olalım mı yani? Hayır canım, ne münasebet. Vasata razı olmak değil. İyi giden bu kadar çok şey varken onu görmek, dillendirmek, ona bakmak. Onun için, Profesör Doktor Martin Seligman pozitif psikolojinin önemli isimlerinden biridir. Bu adam depresyon tanısıyla kliniğine başvuran hastalara her zaman için tedavi protokolünün yanına, yatağa yattığında 3 tane şükredecek şeyi defterlerine not almalarını istiyor. Ve hastalar yazmaya başladıktan yaklaşık 1 ay sonra çok ciddi şekilde iyileşme oluyor. Çünkü bak serotoninin artar. Serotonin bir duygu durum düzenleyicisidir ve pozitif düşünceyle çok ilişkilidir. Dolayısıyla da bu basit pratik, yani her gün 3 şeye şükretmek, hayatı inanılmaz derecede güzelleştiriyor. Dolayısıyla iyimserlik önemli bir haslet. Ya burada şunu ekleyeyim. Arkadaşlar bakın birçok yaşadığımız rahatsızlık, hastalıkların temeli işte hastalanıyoruz falan ya. Emin olun çoğu duygulardan geliyor. Yani birkaç tane mesela işte bir hastalığa yakalanıyoruz. Onun ilacını alıp bastırıyoruz. Ama alttaki kök sebebi çözemediğin sürece hastalık yeniden dönecek. Mesela öfke. Bakın arkadaşlar öfke. Öfke olmaya devam ettiği sürece hipertansiyon, kalp krizi riski, migren ve baş ağrısı. Bakın baş ağrısı için bir tane alıyorsunuz bir ilaç. 2 gün sonra gene ağrıyacak. Anlık ona diyorsun ki bana ağrı sinyali yollama. Ama altta o öfkeden kurtulmadığınız sürece bu hastalık devam edecek. İşte aşırı üzüntü ve yas. Bakın solunum yolları enfeksiyonu, akciğer kapasitesinde azalma, immün baskılanmasına sebep oluyor. Ya da sürekli kaygı. Bakın sürekli kaygı. Kalp damar hastalığı, uyku bozukluğu, kronik yorgunluk, ağrı. Dolayısıyla bunları çözmediğiniz sürece çok çarpıcı mesela beni en etkileyen şeylerden biri reflü, gastrit. Temel sebebi ne biliyor musunuz? Suçluluk, utanç ve kendine öfke duyma. Bunu yaptığınız sürece sürekli bağırsak tarafını yok ediyorsunuz. Bakın birçok hastalığın temel şeyi tam da biraz önce Hülya'nın da anlattığı o doğru duyguları yönetmek arkadaşlar. İyimserlik, ay la la dünya güzel değil. Hayır bu koşullarda yine de ne yapabiliriz? Bakın ben ilk sene İTÜ çevreyi kazandım. Gitmedim. 1 yıl puanım düştü. Ne yapacağım? Puanım da düştü. Allah kahretsin. Yok ona rağmen ODTÜ'yü kazandım. İçimde o iyimserlik vardı. Ben yapacağım dedim. Bak düşmesine rağmen. O yüzden hayatımızda her zaman celalli de cemalli de dönemler olacak. Peki Hülya birçok insanda özellikle öz yeterlilik, öz kısmında ciddi sıkıntılar görüyor. Öz sevgimiz eksik, öz Hımm. şefkatimiz eksik. Bakın bir arkadaşınız hata yaptığında canım benim olur tabii ki öğrenirsin yaparsın derken kendi hata yaptığımızda kullandığınız cümlelere bakın. Sen ne gerizekalısın, ne salaksın, ne beceriksizsin, hep böylesin. Bak başkası aynı durumda söylemediğimiz şeyi kendimize o kadar şefkatsiziz ki ve yetkinliklerimize de güvenmiyoruz. Dolayısıyla öz yeterlilikle ilgili ne dersin ve nasıl yükseltebilirler bunu? Öz yeterlilik yine zorlu koşullarda kendi yetenek ve becerilerinin farkında olmayla ilgili bir kavram. Pozitif psikolojinin yönelimi biraz daha güçlü yönler odaklıdır. O yüzden de bir pozitif psikoterapistin kliniğine gittiğinizde o kliniğindeki psikoterapistin ilk manevrası size, karakterinizin, en güçlü yönlerini fark ettirmek yönünde olur. Yani, senin süper gücün ne? Bak gerçekten hepimizin en az bir tane, alameti farika diye, ifade edebileceğimiz, bizi diğer insanlardan ayrıcalıklı kılan bir yeteneği, bir becerisi var. Bunu bilmek ve bunu gerçekten kullanıyor muyum? Yani bu yaratıcılık olabilir, mizah olabilir, İyi iletişim becerisi olabilir, sabır olabilir, çalışkanlık olabilir. Efendime söyleyeyim, iyi matematik bilmek olabilir. Eee, güzel kendini ifade edebilmek, iyi sunumlar yapabilmek, güçlü bir network'ünüz olabilir. Çok iyi yemek pişiriyor olabilirsiniz. Bakın belki de çok iyi çay demliyorsunuz. Yani nedir bu ya? Benim en büyük süper gücüm ne sorusu çok önemli. Şimdi buradaki insanlara öncelikle, sorayım. Şu hayatta başıma ne gelirse gelsin, benim şu süper gücüm bana yeter ya dediğiniz özelliğinizi lütfen chat kısmına yazabilir misiniz? Evet arkadaşlar herkesten bekliyorum. Süper gücünüz ne? Bakın ne kadar güzel farkındalıklar yaşatıyor Hülya değil mi?
Estağfurullah. İnsan ilişkileri. Sabrım, insan ilişkilerim, yazmak, sesim, soğukkanlılık, gülümsemek, yok ya istikrar, insan biriktirmem, güvenim, iletişim, Allah'ın varlığını bilmek, krizleri sezinlemek, çözüm odaklı düşünmek, hayata bağlılık, matematik öğretmek, Ne güzel. enerjim, saygı, vazgeçmemek, tekrar ayağa kalkmak, merak, yardımseverlik, azim, inandırıcılık, kafaya taktığımı yapmak, spor, hedefe yönelim, sevgi ve şefkatim, tevekkül, 10 parmağımda 10 hüner. Ey maşallah. Hamza Bey bizi ürküttünüz ya. Dövüşmek, dövüşmek deyip duruyor Hamza Bey. Dövüşçü mü, kavgacı mı Muhtemelen acaba? sporcu Sporcu olduğunu düşünüyorum herhalde. ben. Sporcu bence de. Evet. Ne güzel. Naime her seferinde niye bana özelden atıyorsun? Herkes genele atıyor, sen bana özelden atıyorsun. Genele yazsana. Pozitif bakış açısı. Sürekli üretmek. Evet. Senin ne Evet. Hülya? Kesinlikle çalışkanlık Ziya. Çok çalışkan biri olduğumu düşünüyorum. Allah'ıma bunun için çok şükrediyorum ve, bu özelliğimin de, daim olmasını, çok isterim yani hakikaten. Benim Böyle de aklıma çözüm bulmak geldi. Yani ne olursa olsun çözüm. koşun mutlak bir çözüm bulurum. Aklımdan o geçti ilk sen söylediğinde. Evet, sen de hem çözüm odaklı hem de oldukça çalışkan birisin bence, öyle de düşünüyorum. Şimdi öz yeterlilik meselesini geliştirmek için biraz böyle etraftan geri bildirim toplamak gerekiyor. Yani, nerelerde yeterliyim veya nerelerde çok kırılgan, hissediyorum. Mesela insanlar sizin en çok hangi özelliğinizi takdir eder? Orası çok önemli ipuçları, içeren bir yerdir. Ve öz yeterliliği geliştirmenin etkili yollarından biri de rol modeller bulmaktır ve bu bizim toplumda çok eksik, bazen de kompleks konusu haline getirilen bir şeydir. Bir hocamızın çok güzel bir tanımı vardı Ziya. Şöyle demişti: "Her inovasyon bir taklitle başlar." Ve, gerçekten bu şeyde de böyle. Hani, bir yolda yürümek istiyorsun, bunu iyi yapan, bu konuda iyi olan insanları birer ilham kaynağı olarak bir referans noktası olarak ele almak ve, bu ne yapıyor, nasıl yaşıyor, nasıl konuşuyor, nasıl giyiyor, giyiniyor? Hani, onu taklit etmek değil, amacımız bir mukallit olmak, bir taklitçi olmak değil. Amacımız, otantik kalmak ama ya bunu yapan birileri var. A, bu kişi belli ki çok, kitap okuyor. Bu kişi lisan biliyor. Efendime söyleyeyim, bu kişi cesur, bu kişi içerik üretiyor. Yani yap sen de benzerini, yap. Dolayısıyla öz yeterliği geliştirmenin bir yolu da, eee, o yapıyorsa ben de yapabilirim diye. Hatta Ziya senin hiç unutmadığın bir örneğin vardı. Ofiste pısırık birisi araba sen mi anlatmıştın? Araba sürüyormuş sen de Evet, evet, onu evet. anlatsana. O mesela güzel bir örnektir buna. Evet. Arkadaşlar size bir soru. Araba ehliyet sınavını kaçıncı seferde aldınız? Çete yazar mısınız? Ehliyet direksiyon sınavına girdiniz ya. Kaçıncıda geçtiniz? Bakın bir, üç, ikiler, birler, ikiler, birler, 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 iki, bir, iki filan. Daha hiçbiriniz beni yakalayamadınız. Arkadaşlar ben dördüncüde alabildim. Bakın bazen karşınızda gördüğünüz birileri sanıyorsunuz ki her konuda başarılı. Öyle bir şey yok. Şimdi benim araba korkum var arkadaşlar. Ve satışta yapacağım. Dubai'ye atanmışım, araba kullanmam lazım. Bana şirket arabası veriyorlar BMW, ben araba kullanamıyorum. Şirkette çok sevdiğim bir ablam var. Dünya tatlısı ama böyle biraz dağınık ve savruktur. Döndüm kendime, dedim ki lan oğlum, bu kadın kullanıyorsa sen kullanabilirsin. Bak bazen rol modeli bu ne Hımm. yapıyorsa ben de yapayım diye seçersiniz. Bazen bu yapıyorsa ben de yaparım dersiniz. O bana en çok ilham o oldu. Ben dedim ki o her gün bu gelip gidiyor evden işe ya. Sen de yapabilirsin. Ondan aldığım ilhamla provalara başladım ve dördüncüde de olsa geçtim arkadaşlar. Çok iyi. Evet, yani, işte, öz yeterliliği geliştirmenin, bir yolu bu. Bir yolu da şudur: geçmiş başarılarına şöyle bir, göz atmak. Yani, sen neler yaptın? Arada bir başarı envanteri çıkarmak insana şunu hissettiriyor: "Ya, valla ben de bir sürü şey yapmışım." İşte, bu sadece şey değil tabii, hani, kazandığın okullar, işte, edindiğin kariyerler vesaire değil, başarı tanımının da daha genişletilmesi, belki bir hastalığın üstesinden geldin, belki bir boşanma sürecini aslanlar gibi hallettin ve kendine
yeni bir düzen kurdun, hasta olan annene, Alzheimer olan babana, bebekler gibi baktın. İşte sokak hayvanları için bir sürü şey yapıyorsun. Bunların hepsi başarıdır. Bunlara bir o gözle bakmak lazım. Yani burada ama kritik eşik şu, nefsini kabartmadan bir, öz oluşturmak. Çünkü onun narsizme savrulan yeri de pek bir rahatsız edici oluyor ve gelişimin önünde de, mühim bir engel diye, düşünüyorum. Onun için belki kitaptan bir hikâye anlatsam güzel olur mu şimdi tam? Hazır bekliyorum. Tamam. Hülya, özellikle sen anlat, arkasından ben de bir tane okuyacağım. Tam da bu Tamam. öz yeterlilik konusunda. Şimdi sevgili dostlar, Yunus Emre, felsefesini gerçekten, çok severim. Yunus Emre, hem bir felsefeci hem bir edebiyatçı hem bir, derviş, tasavvuf külliyatının, önemli bir ismidir. Ve kendinden miskin Yunus diye bahseder ve onu çok fakir zannederler. Oysa, zamanın çok muteber ailelerinden birinin, Konyalı bir ailenin çok iyi medreselerde eğitim almış. Hani bugünkü, Robert gibi, Boğaziçi gibi, ODTÜ gibi muteber okullardan mezun biri Yunus. Ama ve lakin hayatının, ilerleyen zamanlarında kadılık mesleğinden, eee, uzaklaşarak hocası Tapduk Emre'den, dersler alıyor ve, seyri sülûk denilen dervişlik yolculuğuna, giriyor. Tabii bu yolculuk çok zorlu bir yolculuk. Bu yolculuk içerisinde bir gün başına bir olay geliyor. Şimdi bir gün Tapduk Emre'nin 2 tane dervişi, 2 kardeş, aralarındaki bir ihtilaflı meseleden dolayı geliyorlar. Tapduk Emre'ye diyorlar ki, "Bizim böyle bir arsa işimiz var. Sen haklısın, ben haklıyım." Böyle sesler yükseliyor falan. Yunus da böyle kulak misafiri oluyor. Derken dervişler oradan ayrılınca hocasının huzuruna çıkıyor ve diyor ki, "Hocam," diyor, "az önce istemeden kulak misafiri oldum. Ben bu olayın çözümünü biliyorum." "Öyle mi?" diyor. Anlatıyor işte. "Nedir?" diyor çözümü. "Hocam," diyor, "hukuk kitabımızda yazar. Böyle 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 bir şey anlatıyor." Tapduk Emre diyor ki, "Yunus, sen hangi okulu bitirmiştin?" "Karatay Medresesi efendim." diyor. "O!" diyor, "Çok güzel okul." "Evet efendim." diyor. "Senin hocaların kimdi Yunus?" diyor. Anlatıyor işte falanca filan. "O!" diyor. Ülkenin en önemli hocalarından dersler almışsın." "Evet efendim." diyor. "O zaman," diyor, "Yunus, ben sana bir ders vereceğim. Şimdi ona çalış." diyor. "Sen bundan sonra kim sana ne sorarsa sorsun, sen 'ben bilmem' diyeceksin." diyor. Ve Yunus bu zikri 2 sene boyunca durmadan kim ona ne sorarsa "Ben bilmem, ben bilmem, ben bilmem." Bak, öz yeterlilik konuştuk. Bunun üzerine sanki konuyla tenakuz içeren başka bir şey anlatıyorum gibi ama asla değil. Yani Yunus'un kemalatına, onun bilgeliğine erişmek için de biraz böyle açıklık ve, bildikçe bilmiyorum, öğrenmeye daha açım. Hele hele sizin alanınızda bu bir danışmanlık işidir bana kalırsa. Güçlü bir entelektüel sermaye. İnsan sağlığına dair, ne bileyim, anatomi bileceksin, fizyoloji bileceksin, psikoloji bileceksin, satış bileceksin, etkili konuşacaksın, retorik bileceksin. Onun için de ben bilmem öz yeterliliği geliştirmekte ana şifre diye düşünüyorum. Söz sende sevgili Ziya. Harika, harika. Şimdi burada olan birçok, özellikle ben de girişimciyle çok görüşüyorum. Öz yeterlilik konusunda muhteşem, neden o konuda yeterli olmayacakları ya da olamayacakları konusunda muhteşem bahaneleri var. Ve şimdi size iyi gelecek bir hikaye okuyacağım arkadaşlar. Dur, onun yerini buldum. Evet, buldum. Adamın biri öldü ve cennete gitti. Hikaye bu ya. Cennetin kapısında onu bir melek karşıladı. Melek sordu: "Ömrünüz nasıl geçti efendim?" Adam anlatmaya başladı. "Aslında hiç fena geçmedi. Fakat bazı üzüntülerim var." "Nedir onlar?" diye sordu melek. "Ben sanata, edebiyata oldukça yetenekli bir çocuktum. Çeşitli yeteneklerim vardı. Fakat ne kadar istesem de ailem beni bir sanat okuluna göndermedi ve edebiyatla uğraşmam için de pek olanak sağlamadı. Normal bir okula gittim. Teknik bir üniversiteden mezun oldum. Fakat okurken bile sanatla ve edebiyatla ilgili bir şeyler yapmayı çok istiyordum. Ardından iş hayatına atıldım ve çalışmaya başladım. Günlerden bir gün bir ilan açıldı. Şirket illüstratör arıyordu. Tam bana göre bir iş olduğunu düşündüm ve başvurmak istedim. En yakın arkadaşım, "Saçmalama, sen bu kadar değerli teknik işler yapıyorsun. Ne işin var, boş ver," dedi. Vazgeçtim. Bir süre sonra evlendim. Hala sanatçı olmayı çok istiyordum. Bir gün yemekte bunu eşime anlattım.
O ise benim bir hayalperest olduğumu, bu hayalleri bırakmam gerektiğini söyledi. Aradan zaman geçti. Kariyerim iyi gidiyordu. Giderek yükseliyordum. Fakat içimde derin, tarifsiz bir boşluk vardı. Çünkü yeteneklerimi kullanamıyordum. Sanatla ve edebiyatla uğraşamamak gerçekten içimi parçalıyordu. Derken terfi aldım, müdür oldum, emekli oldum. Hala sanatla uğraşmayı çok istiyordum. Ancak artık yaşım geçmişti. Bu arada çocuklarım, torunlarım oldu. Sanatla uğraşamadan ömrümü tamamladım. Yani anlayacağınız her şey çok güzel olsa da hayallerimi gerçekleştiremediğim için içimde derin bir ukde kaldı. Size bir soru sormak istiyorum. Sizce dünyanın en yetenekli, en becerikli, en yaratıcı sanatçısı kimdir? Melek cevap verdi. Sizsiniz beyefendi. Adam şaşırdı. Az önce söyledim ya, sanatla ve edebiyatla uğraşacak ne vaktim oldu ne de imkanım. Melek cevap verdi. Beyefendi, yeteneklerinizi kullanamadığınız, hayallerinizi gerçekleştiremediğiniz için kendinize o kadar ustaca bahaneler bulmuşsunuz ki sizi bu konuda çok yaratıcı buldum. Bence siz dünyanın en yetenekli, en yaratıcı sanatçılarından biri olabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi samimi olun. Siz de bahane bulmakta bir şeyler olmadığı zaman ne kadar yaratıcı, ne kadar yetenekli olduğunuzun farkında mısınız? O zaman Lütfen herkes bahanelerini yazsın çete. şu çete bir bahane, şimdi kitabı okumadan Hadi. sorsaydım bahaneler nasıl? Şimdi korkularından yazamazlar da bahanelerini. Ya yazın yazın hadi zamanım yok. Ertelemek evet. Bu yaştan sonra mesela çok sık duyduğum şeylerden biri. Geçen gün Ziya bir arkadaş diyor ki gıda mühendisi. Ya diyor işte bir arkadaşından bahsediyor. Ben ondan diyor çok daha yetenekliydim, çok daha becerikliydim. Bu sosyal medya işlerine girdi. İşte 500.000 takipçisi var şu bu. Ben inan çok daha iyisini yaparım. Yap dedim. Ama ekonomi, ama dolar, ama para. Ya işte kardeşim yapmayın. Bu başkalarının başarısını indirgemek, kendinizi de rahatlatmak için çok kötü bir yöntem. Eşim izin vermiyor. Evet. Arkadaşlar bakın uygulamayı da öneriyorum. Kitaptaki uygulama kısmına geliyorum. Şimdi önce ertelediğiniz bir konudaki bahanelerinizi listelemenizi istiyoruz. Şu soruya cevap verin. Bugüne kadar en çok hangi bahaneleri kullandınız? En sık kullandığınız 3 bahaneyi listeleyin. Listediğiniz her bahanenin altına şunu yazın. Bu gerçekten doğru mu yoksa sadece bir kılıf mı? Sonra o bahanelerin altında eğer korku, belirsizlik veya başkalarının etkisi varsa alternatif bir bakış açısı yazın. Sonra ertelediğiniz bir şeyi seçin ve küçük bir adım atın. Ve bugüne kadar en çok bahane bularak eyleme geçmediğiniz şeyi belirleyin. Ve son olarak şu cümleyi tamamlayın arkadaşlar. Bugün yıllardır işte yazmayı hayal ettiğim kitap için nokta nokta. Bugün yıllardır işte bilmem neyse onun için nokta nokta. Ve onu ya hemen yapın ya da 24 saat içerisinde gerçekleştirme sözü verin. Ben de gaza geldim bak. Kendim yazdım ama kendi yazdığımdan gaza geldim. Evet arkadaşlar bakın bazen kendimize öyle bahaneler satıyoruz ki öz yeterliğimizi bile üstüne geçiyor bahanelerimiz. Peki son olarak bir de umudu konuşalım mı? Evet. Umut Umut fakirin ekmeği. fakirin ekmeği. Gerçekten öyle. Yine orada bir hikaye var Umut'la ilgili kitabın içerisinde. Hayalci çocuğun hikâyesi. Çocuk şöyle, emm, babası çok hasta, böyle zor bir hastalığın pençesinde. Çocuğun da şöyle bir hayali var. Yaşadıkları yerlerde değerli madenler bulunuyor. Bir gün çok güzel bir taş bulacağına, onu satıp hasta babasının şifası için destek olacağına inanıyor ve dağ taş, sürekli taş arıyor. O kadar güzel bir taş buluyor ki bir gün, alıyor bunu koştur koştur kuyumcuya gidiyor ve diyor ki, "Ben bunu satmak istiyorum." diyor. O an müşteriyle meşgul olan kuyumcu, başını çevirip şöyle taşa bakar bakmaz, onun hiçbir kıymeti olmadığını anlıyor. Diyor ki, "Oğlum o değersiz bir taş." diyor. Çocuk ağlamaya başlıyor. "Niye değersiz diyorsun? Ben ne zamandır bunu bulmayı hayal ediyordum. Baksana çok güzel. Bu benim en büyük hayalimdi." "Yavrum değersiz." diyor. Ve oradaki bir müşteri dönüyor çocuğa diyor ki, "Sen buna ne kadar istiyorsun bakalım?" diyor. Çocuk 3-5 bir şey söylüyor. Adam cebine yeltendiğinde kuyumcu diyor ki, "Bir dakika beyefendi.
Söyledim ya diyor, o değersiz bir taş. Ve müşteri şöyle söylüyor, yahu değersiz olur mu? O taşın içinde bir çocuğun hayali var. Bundan daha değerli ne olabilir diyor. Şimdi insanın bence kendine en büyük ihaneti hayal kurmamak, onların peşine takılmamak, hayalini hedefe dönüştürüp kavramsallaştırmamak. Umutlu olabilmek için bizim ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey bir hayalimizin olması. Lakin hayal tek başına yetmiyor. Ben onu hep şöyle bir metaforla anlatıyorum. Bu bir kuşsa bir kanadı niyet, yani hayal etmek, bir kanadı gayret. Niyet ettiğinde şu çok mühim bir nokta. Benliğin inşası berrak bir zihinle mümkün olur. Berrak bir zihnin içinde de bir vizyon vardır. Yani ben ne yapacağım, nasıl bir hayat yaşayacağım, nasıl giyineceğim, nerede yaşayacağım, kimlerle nasıl bir çevrede olacağım, bunu öncelikle hayal etmemiz gerekiyor ve sonra ise bunu bir kuru hayal olmaktan çıkarıp çünkü hayal tarlası bereketli lakin kapısında çok büyük bir tabela var. Bu tarlaya ekmeden dermek mümkün değil deniliyor. Daima şunu söylerim, tabi olduğun yol sana sadakatlidir. Mühim olan senin yola sadakatli olman. Yola sadakatli olduğunda bir süre sonra yolda sana yardımcı olacak olan hocalar, öğretmenler, insanlar karşına çıkıyor. Ve yolun belli bir kilometresini yaptıktan sonra şöyle oluyor ya diyorsun, oluyor. Ve olduğunu görünce umudun daha çok artıyor. Bu sefer daha çok gayret ediyorsun. Yani bu yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Gerçekten gayret üzere olmak çok enteresan bir şey. Yani düşünün ki su ne kadar latif bir şey, ne kadar yumuşak bir şey. Ancak sürekli aktığı zaman mermer gibi sert bir şeyi deliyor. Bu sürekliliğin ve gayretin bir mucize olduğunun ayan etmiyor mu bizlere sizce de? Değil mi? O yüzden hayal kurmak çok önemli, umut var olabilmek için sevgili Ziya, sevgili dost. Arkadaşlar ben her yıl başında cep telefonumu güncellerim ve hayal panomu cep telefonuma koyarım. Bakın şurada var. Şu en altı Hımm. görüyorsunuz değil mi? TEDx var. Tam 4 yıldır bir hayalim var arkadaşlar. Hayattaki en büyük başarım olduğuna inandığım, bu ne ülkeler müdürlüğü, ne satranç şampiyonu olmam, ne dünya çapında ekipler kurup seminer vermem. Bunu TEDx Reset'te anlatmak istiyorum. TEDx Reset Türkiye'nin ilk ve en köklü sahnesidir ve Hülya Mutlu da orada sahne almıştır gerçekten. TEDx İzmir'de de almıştır. Onları da izlemediyseniz izleyin. Orada anlatmanın hayaliyle yanıp tutuşuyorum. Ve hikayemin başlığı ne biliyor musunuz? O an. O an. Arkadaşlar bu sene TEDx Reset anons edildi. TEDx Reset'in konu başlığı ne biliyor musunuz? O an. Şakadır ya. Yani isteseniz olmaz. Ve yıllardır gelen çaba, gayret, emek sonrasında ben de o konuşmaya davet edildim. Arkadaşlar 18 Ekim'de olacak. Biletler, indirimli bilet 1400 liraydı, bitti. Şu an tam biletler var 1800 lira. Ama Ziya Şark Yılmaz'ı takip ediyorsanız çete yazacağım birazdan. TEDx Reset'in alacağınız bileti de kodu da arkadaşlar. Kod 400 yazdığınızda, kod büyük harflerle 400 lira indirimle yine en indirimli fiyat 1400'den alacaksınız arkadaşlar. Ali Sabancı'dan tutun öyle konuşmacılar var ki emin olun o TEDx size umut olacak. Bakın o kadar özel hikayeler var ki hazır umuttan bahsediyoruz. Araya reklamı da gireyim. Gerçekten bu kaçıramayacağınız kadar güzel ve özel bir etkinlik olacak. Bu arada bu paraya sabah kahvaltınız, öğlen yemeğiniz, içeceğiniz ve her şey de dahil. Hani konuşmacıları falan bir tarafa bırakın. Onları da tedarik ediyoruz sponsorlar sayesinde. O gün sizleri de orada görmek bizi çok mutlu eder. Arkadaşlar umuttan daha kıymetli bir şey yok ya. Yani umudu kaybeden insanın asıl nefesten bile daha büyük şeyi kaybolmuştur. Kesinlikle umut, umut, umut. O yüzden ne olur umudunuzu hep ayakta tutun arkadaşlar. Kemal Atatürk ne demiş? Benim için umutsuz durumlar yoktur. Ben her zaman, her şeye rağmen aynen yaparım. Biletini alanlara da buradan gönülden teşekkür ediyorum. Sabiha Gökçen'e yazdığı bir mektup var Ziya, Kurtuluş Savaşı sonrası. Şöyle diyor: "Gökçen, yapılacak işlerin büyüklüğü ve azameti karşısında insan ömrü çok cüce kalıyor. Çok işler başarmak istiyorum. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de nasıl bir mamur yaşam tesis ettiysek Anadolu'nun her köşesindeki evlatlarımıza bunu götürmek istiyorum. Lakin büyük bir savaştan çıktık.
Şimdi de ekonomik anlamda büyük bir savaş veriyoruz. Ama ben umudumu hiç kaybetmedim. Benim bir hayalim var diyor. Yani bir Atatürk olmak kolay değil ama dikkat edin bir vizyon, bir umut, yani dünyaya mal olmuş isimlerin tamamında vardır. Hakeza bizim atamızda da aynı şekilde umut var. Hayalleriyle yaşayan, onların arkasından giden, tutkulu ve aslında Sabiha Gökçen'e bu mektubu niye yazıyor? Çünkü başkalarını umutlandırmak da çok önemli bir misyondur. Onun için Ziya sen de akşamın bu saatinde birilerine umut olmak, birilerinin hayatlarını iyileştirmek üzere bizleri buluşturduğun için ben sana da minnettarım. Yani herkes bu işlerle uğraşmaz gerçekten. Çok, kolay şeyler de değil. Gelenler her ne kadar, çok, baştan söyledim, kıymetli, çok değerli ama birilerinin de vesile olup bu işleri yapıyor olması çok kıymetli. Sen de var ol. Çok çok teşekkür ediyorum. Sayende oldu. Arkadaşlar gerçekten Estağfurullah. birilerinin umuduna vesile olabilmek, umudunu ayakta tutabilmek o kadar önemli ki. Beni de en çok etkileyen hikayelerden biri. Yine Hazır Mustafa Kemal Atatürk'ün mektuplarından geldik. 2 tane öğrenci yurt dışına gönderiliyor ve tren garındalar. Diyor ki içimden korkuyorum, yaban illere gideceğim, yapabilir miyim, eder Hımm. miyim, vazgeçsem mi? Ve derken o sırada birisi geldi ve bize mektup geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ten. Bakın evlatlarım. Siz oraya işte şunun için gidiyorsunuz, bunun için gidiyorsunuz. Orada şunu yapın, bunu yapın. Korkmayın. Dönüp bu memlekete çok faydalı olacaksınız. Bakın nasıl bir bakış açısıdır ki o tren garındaki çocuğun psikolojisini anlayıp ona umut olup onu coşkuyla yollayabilmek. O yüzden birine belki de verebileceğiniz en değerli şeylerden biri onun umudu arkadaşlar. Kendi umudunuzun olması yetmez. Kimin umudusunuz arkadaşlar? Biraz da ona bakmak lazım. O yüzden bu 3 kitapta içinizi ısıtacak, size iyi gelecek ve size umut olacak. Mutlak bu kitapları okuyun. Bana da vesile olan yapan kadar hayra girer demiştir. Ben de hayır duasını alıyorum. Sırat Köprüsü'ne bir şerit daha ekliyorum. Önce kitapları alın, sonra da TEDx biletinizi alın. Hülya'cığım son sözler. Ne demek istersin buradaki arkadaşlara? Eksik olma. Şems-i Tebrizi'nin bir şiiriyle bitireyim. Diyor ki, "Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Sapak ve dönemeçler yolcuya aittir. Öyleyse ey yolcu, ne kaderinin hakimisin ne de o kader karşısında külliyen çaresiz." Yani bir elimizin içinde olanlar var, bir de dışında olanlar. Şu elimizin içinde olanlar, yani bize tabi olanlar da hiç az, değil. Çabamız, gayretimiz gerçekten çok önemli. Üretkenliğiniz daim olsun diyeyim. Ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin. Değse de, iyileştirecek, şifalandıracak, gücünüz içinizde var. Tekrar teşekkürler. Harikasın, harikasın. Arkadaşlar benim de psikolojik sermayeyi bana tanımlat deseniz 3 tane kelimem var. Bu kelimelerden biri henüz. Bir şey yolunda mı gitmiyor? Henüz deyin ya, yapamıyorum demeyin. Henüz yapamıyorum. Benim bir özlü sözüm var. Hayatta ben başarısız hiç kimse görmedim. Ama henüz nasıl yapamayacağını bilemeyen çok insan gördüm. Dolayısıyla henüz. Bakın birinci sermayeniz henüz. Öz yeterlilik. Henüz yeterli olmayabilirsiniz ama öğrenebilirsiniz. Henüz. İkinci sihirli kelimem rağmen. Bakın duygusal dayanıklılığı buna sokabilirsiniz. Buna rağmen devam edebiliyor muyum? İyimserliği buna sokabilirsiniz. Rağmen hala var mı? Üçüncü sihirli kelimem de mümkün. Mümkünün içinde umut da var, iyimserlik de var, öz yeterlik de var, dayanıklık da var. Henüz, rağmen ve mümkün. O yüzden arkadaşlar hayalleriniz de sizin için mümkün, umutlarınız da mümkün. Ama Hülya'nın da dediği gibi çalışkan olacağız, öğreneceğiz, gelişeceğiz, dayanıklı olacağız ve devam edeceğiz. Tekrar tekrar Hülya'cığım ne kadar yoğun olduğunu Ha, biliyorum. Hülya'yla estağfurullah. saatlerce konuşsa ağzımız açık, kulaklarımız açık dinleriz. Gerçekten dolu dolu anlatımı, tarzı, bilgisiyle böyle bizi alıp sürüklüyor. O yüzden de böylesine Eksik güzel bir olma. insanla söyleşi yapmaktan da ben de çok mutlu oldum. Sizlerle tanıştırabildiğim için de ayrıca mutluyum. Çok çok Bilmukabele. teşekkür ediyorum. Ve bugün buraya katılan arkadaşlar sizleri gönülden kutluyorum. Kendinize yatırım yaptığınız için, psikolojik sermayenize yatırım yaptığınız için. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Kitapları ve bir TEDx almayı unutmayın. Şifre kod 400 indirim için.
Hoşça kalın. 5, 4, 3, 2, 1. Hoşça kalın. Görüşürüz.